Cenab-ı Hak, ben dalaletimi kime murad edersem delaletimden ayrılmaz. Kime hidayetimi murad edersem hidayetimden ayrılmaz diyor. Hal böyleyken bir yerde bu insanoğluna akıl ve fikir verdim, iradesini kendi eline bıraktım, doğru yolda, eğri yolda gösterdim, hangisinden giderse gitsin diyor. Bu durumda iki şık var. İrade-i külliye Cenab-ı Hak nasıl kılarsa öyle mi oluyor, yoksa insan kendisi iradesini mi kullanıyor? Bu evvelki sorunun bir tetimmesidir. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Allah Celle Celaluhu bir kimseyi hidayete erdirirse kimse onu saptıramaz, dalalete sevk edemez. Allah Celle Celaluhu bir kimseyi dalalete iterse kimse onu hidayete getiremez. Dalalet ve hidayet mana olarak birisi doğru yol, rüşt, nebilerin gittiği yol, istikametli yoldur. Diğeri de sapıkların yolu, doğru yolu kaybetme, şehrahtan ayrılma demektir. Bunların her ikisi de dikkat buyurun birer iştir, birer fiildir ve beşere ait yönüyle birer üfuledir, fonksiyon. Bu itibarla bunların her ikisini de Allah'a vermek iktiza eder. Her fiil Allah'a racidir. Allah'a raci olmayan hiçbir fiil gösteremeyiz. Binaenaleyh itlal eden Allah'tır, mudil. Hidayet eden hadi, o da Allah'tır Celle Celaluhu. Allah'ın mudil ve hadi ismi var. Dalaleti veren de Allah'tır, hidayeti veren de Allah'tır. Ama dikkat buyurun, bu demek değildir ki, kulun hiçbir mübaşereti olmadan, insan Allah tarafından cebren dalalete itiliyor veya hidayete itiliyor. Ya raşit, reşit bir insan oluyor veya dal, sapık bir insan oluyor. Böyle anlamamak lazım bunu. Belki şöyle anlamak lazım. Hidayete ermede ve dalalete ermede bu ameliyeyi meydana getirme işi ne kadardır? Şayet bu 10 ton ağırlığında bir iş ise, bunun ancak aşru mişarı insana ait, geriye kalanı Allah'a aittir. Müşahhas misalini arz edeyim. Allah hidayet eder. Hidayetin vesileleri var. Camiye gelme, nasihat dinleme, fikrini tenvir etme hidayetin bir yoludur. Kur'an-ı Kerim'i alma, manasını tetkik etme, onun derinliklerine nüfuz etme hidayet yollarından bir yoldur. Bir mürşidin rahle-i tedrisi dibine oturma, onun gönülden ifade edilen sözlerine kulak verme, ondan gelen tecellilere gönlünü makes yapma hidayet yollarından bir yoldur. Resul-i Ekrem'in huzuru risalet penahisine gitme, rahle-i tedrisi önüne oturma, onu dinleme candan can kulağıyla, bu da hidayet yollarından bir yoldur. İnsan bu yolların hepsine mübaşeret eder. Mesela camiye gelir bir insan. Bu küçük bir mübaşerettir. Camiye gelişini Allah Celle Celaluhu vesile kılar, hidayet eder ona. Hidayet eden Allah'tır. Fakat bu hidayet etmede Allah'ın kapısını döven kes bile kuldur. İnsan demhaneye gider veya meyhaneye gider veya puthaneye gider. Böylece Mutil isminin kapısının tokmağına dokunmuştur. Beni saptır demiştir bu. Allah murat buyurursa onu saptırır, murat buyurursa bir engel çıkarır, saptırmaz. Dikkat buyuruyor musunuz? Sadece insanın elinde o kadar cüz'i bir şey vardır ki, bu ne o dalaleti yapabilir ne de hidayeti yapabilir. Misal mi istiyorsunuz? Bakın, siz Kur'an-ı Kerim'i ve vaaz-ı nasihatı dinlediğiniz zaman, Ramazan geldiği zaman, ilmi bir eseri okuduğunuz zaman, içiniz nura gark oluyor. Halbuki bir başkası minarenin gölgesinde, ezan-ı Muhammed'i duyarken, vaaz-ı nasihatı işitirken, hatta en içten münacatlara kulak verirken rahatsız oluyor, tedirgin oluyor. Bu çatlak sesler de ne diye yükseliyor diye ezanlar hakkında şikayette bulunuyor. Dikkat buyuruyor musunuz? Hidayet eden Allah'tır Celle Celaluhu. Dalalet veren de Allah'tır Celle Celaluhu. Ama o dalaletin yolundadır. Dalaletin yolunda olduğu için Allah Celle Celaluhu, 1000'de 999,9 kendisine ait işi yapıyor,
geriye kalanı sadece o beşere aittir. Hidayette de, dalalette de düğmeye dokunma var. Düğmeye dokunduğu zaman hidayeti Allah yaratıyor, dalaleti de Allah yaratıyor. Kul kesbediyor, Allah da halk ediyor.